Yatırımınızın her kuruşunun size ihanet ettiğini hiç düşündünüz mü? Ya da bu duyguyu yaşadınız mı? Para koyuyorsunuz, her ay düzenli alım yapıyorsunuz. Aylar geçiyor, hatta birkaç yıl geçiyor ama siz hala o ekranda istediğiniz sıçramayı görememiş oluyorsunuz. Sanki görünmez bir el var ve bu sizi sürekli geri çekiyor. İşte bugün o görünmez elin adını koymaya çalışacağız. Ben buna ilk 1 milyon eşiği veya 4-5 yıl eşiği diyorum. Neden herkes bu eşikte pes ediyor sizce? Ve matematik aslında bize neyi söylemiyor? İlk 1 milyon zordur. Hem de çok zordur. Çünkü bu aşamaya gelene kadar siz para için çalışırsınız. Para henüz sizin için çalışmaya başlamamıştır. Bugün ilk 1 milyon için ne kadar süre geçmesi gerektiğini ve bileşik getirinin o gizli çalışma prensibini sizlere gerçek hesaplarla anlatmaya çalışacağım. Bunun için iki farklı senaryo hazırladım. Bir tanesi aylık 5000 TL ile yatırım, diğeri ise aylık 20.000 TL ile yatırım. 5000 TL'yi geliri az olanlar veya yatırıma bu kadar ayırabilenler içindi. 20.000 TL'de normal orta yollu bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ve bu iki hesapta bir varsayıma dayanıyor. Yıllık %10 reel bileşik getiri. Şimdi sesleri duyar gibiyim. Yıllık %10 reel bileşik getiriyi nereden bulacaksın? Öyle bir para yok, öyle bir getiri yok diyenler olacaktır. Onlar için de şunu söylemek istiyorum. Bu %10 öyle kafadan atılmış bir rakam değil. Onu nereden bulduğumu size kısaca açıklayayım. Ondan sonra da hesaplarımıza geçelim. Öncelikle resmi olan Borsa İstanbul'un sitesine gidelim. Burada BIST 100'ün bir sürü getiri grafiğini görebilirsiniz. Ama bizim için önemli olan ne? Temettüller dahil toplam getiri, öyle değil mi? Bunun da grafiğini koymuş Borsa İstanbul. Siteye girdiğinizde getiriler bölümünden BIST 100 Total Return, yani toplam getiri endeksinin grafiğini bulabiliyorsunuz. Bu grafik temettülerin tekrar yatırıma yönlendirildiği takdirde borsanın uzun vadede yıllık yaklaşık %30 ortalama ile çalıştığını bize gösteriyor. Bakın nominal diyorum, üzerine basa basa söylüyorum. Peki bununla yetindim mi? Tabii ki yetinmedim. Bunu doğrulamak istedim. Bunun için de en iyi site GuruFocus. Uluslararası bir veri ve finans platformu arkadaşlar. Buraya girdiğimiz zaman da BIST 100'ün verdiği grafikteki verilerle GuruFocus'taki veriler tutuyor mu diye baktım. Hepsi tamamen tutuyor. GuruFocus'taki fark ne? GuruFocus sitesi birazcık daha detaya iniyor. Bize net rakamlar sunuyor. Bu sitenin bize sunduğu uzun vadeli verilere göre BIST 100 toplam getiri endeksinin yıllık büyüme oranı gerçekten de %30-31 arasında nominal olarak değişiyor. Yani BIST 100 grafiğinde total olarak baktığımızda, yani temettülerin yatırıma döndüğünü farz ettiğimizde uzun vadede %30 civarında bir nominal büyümeden bahsediyoruz. Tabii iş burada bitmiyor. Çünkü nominal getiri tek başına hiçbir şey ifade etmeyecek bizim için. Anlamsız bir getiri olacak. Asıl önemli olan enflasyon sonrası reel getiri bizim için. Bunun için de ne yaptım? TÜİK'in sitesine girdim arkadaşlar. 2005 yılından 2025 yılına kadar tüm enflasyon verilerine baktım. Tabii ki 2025 yılı enflasyon henüz açıklanmadı. Ocak ayında açıklanacak. Ama birçok kişinin ve benim de öngördüğüm gibi %31-32 aralığında bir şey çıkacak. Ben bunu 31 olarak kabul ettim ve bu 20 yılın aritmetik ortalamasını aldım. Bu da %19 ile %20 arası bir rakama tekabül ediyor yıllık olarak. Sonuç neydi? GuruFocus ve BIST 100'ün kendi sitesinde uzun vadeli temettüler dahil edildiğinde bileşik getiri nominal olarak %30'du. Ortalama enflasyonumuz %20 idi. %30'dan %20'yi çıkarınca da %10 gibi bir reel bileşik getiri karşımıza çıkmış oldu. Enflasyonun arındırılmış rakamları da bu şekilde elde edebildim arkadaşlar. Ama burada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bu %10 her sene sürekli gelen bir %10 değil. Mesela GuruFocus'un sitesinde bu sene %16 küsür bir bileşik getiri göreceksiniz. Seneye belki bu %20 olacak ya da %13 olacak ya da %5 olacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bir sene %10 reel getiri yakalarsınız. Bir sene %5 yakalarsınız. Borsanın rally yaptığı dönemlerde %30 yakalarsınız. Bu hep ortalama baz alınan temettüller dahil rakamı. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Bu videoda iyimser olmak için falan değil, gerçekçi olmak için ben bu %10 reel bileşik getiri büyümesinin varsayımıyla bu hesaplarımı yaptım. Bu %10'un nereden geldiğini de öğrenmiş olduk. Yani ne hayal satacağım ne de borsayı kötülemek için rakamları eğip büyüyüp durmayacağım ya da yüceltmek için rakamları yükseltmeyeceğim. Benim gerçeğe en yakın hesabım bu şekilde oldu. Şimdi geçelim hesaplarımıza. Bakalım neden pes ediyoruz? Eğer
eğer pes etmeseydik bizi neler bekliyordu? Hep birlikte görmeye başlayalım. İlk hesabımız 20 bin lira için olacak arkadaşlar. %10 reel bileşik getiri ve 20 yıl vadeye yayacağız bunu. Aylık 20 bin lira yatırımı ve her ay düzenli alımlarla 20 bin liralık alım yapsaydık 20 yıl sonunda ne olurdu? İlk 3-4 senemiz nasıl geçmiş? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Hani o insanların pes ettiği yer var ya, oraları size gösterip ondan sonra neler olduğunu daha üzerine basa basa göstermeye çalışacağım. Öncelikle tabloda ABD doları olarak göreceksiniz. Ama onun dolar yazması, TL yazması, frank yazması hiçbir anlam ifade etmiyor. Siz onları TL olarak düşünün. Çünkü hesaplar doların TL kuruna göre falan yapılmıyor. Ne yazarsanız ona göre yapılıyor. Yani hiçbir değişiklik olmayacak TL'de yazsanız. Kısacası siz bu videodaki tüm dolar gördüğünüz hesabı Türk lirası olarak düşünün. Bu ilk senaryoda benim en çok dikkatimi çeken şey ilk 3 yıl oldu arkadaşlar. İlk 3 yıla baktığımız vakit cebimizden 720 bin lira para çıkıyor. Ama portföyümüz 835 bin lira seviyesine ulaşıyor. Aradaki fark ne kadar az değil mi? İşte pes edenlerin çoğu tam da burada pes ediyor. Ya diyorlar bu ne biçim bir yatırım kardeşim, hiçbir şey olmadı. Yatırıyorum 720 bin lira yatırmışım. Para 835 bin lira oldu. Enflasyona ezilmiş, eğilmiş, büzülmüş, kaybetmişim, mahvolmuşum. Altına alsaydım şu olurdu, bunu alsaydım bu olurdu. İşte tam burası arkadaşlar pes etme noktası, vazgeçme noktası. Ancak 4. yılda bir şeyler değişmeye başlıyor gördüğünüz üzere. Toplam kattığınız 960 bin lira ama portföyümüz 1 milyon 174 bin liraya kadar çıkmış durumda. Yani tebrikler, artık milyonersiniz. İlk milyonunuzu kazandınız ama kazanç yine istediğimiz kadar değil. Hemen buradan 10. yıla geçelim. 10. yıla geldiğimizde 2,4 milyon para yatırmış oluyoruz. Bunun karşılığı bize 4 milyon TL'yi aşmış oluyor. Kimileri için yine yeterli olmayabilir. Kimileri için yine az olabilir. Ama bunu aylık 20 bin lirayla yapıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Öyle birdenbire milyonlar yatırmıyoruz. Aylık sadece 20 bin lirayla bunu yapıyoruz. Ve gelelim asıl finale, 20. yılın sonuna. 20. yılda arkadaşlar biz totalde 4,8 milyon para yatırıyoruz. Ve bu paranın karşılığı bize 15 milyon 187 bin lira gibi çok güzel bir servet olarak geri dönüyor. Yani bileşik getiri bize tam tamına 10 milyonu hediye etmiş oluyor. Hem de hiçbir şey yapmadan, yorulmadan, sıkılmadan, sadece disiplinle bu parayı biriktirerek. Hissenin fiyatı kaçmış, kaça düşmüş, kaça inmiş, borsa kaçmış, oymuş, buymuş demeden. Sadece biriktirerek, başka hiçbir şey yapmayarak. Şimdi gelelim ikinci senaryoya. Yatırıma daha az para ayırabilen arkadaşlarımız için yapmış olduğum bir senaryo. Bu sefer aylık 5 bin lirayla yine %10 reel bileşik getiri ve 20 yıl süreyle devam edeceğiz yatırımımıza. Bakalım bu sefer neler olacak? Bunun sonucunda nerelere ulaşacağız? Aylık 5 bin lira haliyle biraz daha zor bir süreç arkadaşlar. Daha zor baş edilebilecek bir süreç. İlk 5 yıla baktığımızda cebimizden 300 bin lira gibi bir para çıkmış olacak. Ama portföyümüz sadece 387 bin küsürlü rakamlara gelmiş olacak. İşte tekrar söylüyorum üzerine basa basa, çoğu insan burada bu paraya değmez deyip bu işten pes edecek, bu işi bırakacak. Ama bekleseler de ne olacaktı biliyor musunuz? 10. yıla geldiğimizdeki duruma bakalım. Cebinizden 600 bin lira para çıkmış olacak. Portföyümüz nihayet o duvarı, ilk 1 milyon barajını yıkmış olacak. Yani 1 milyon lirayı geçmiş olacak. 1 milyon 24 bin lira gibi bir rakam olacak. 15. yıla geldiğimizde 900 bin lira yatırmış olacağız. Ve bunun karşılığında 2 milyon 72 bin lira gibi bir paramız olmuş olacak. Ve 20. yıla geldiğimizde totalde 1,2 milyonluk yatırımımıza karşılık 3,79 milyon gibi bir servete ulaşmış olacağız. Yani bileşik getiri bize 3 katından fazlasını hediye etmiş olacak. İki örnekte de aslında dikkat etmek istediğim yerler para değil. Dikkatinizi çekmek istediğim yerler bileşik getirinin 3. 4. 5. yıldan, yani yatırdığımız paraya göre bu yıllardan sonra asıl çalışmaya başlaması, 10. yıldan sonra çok fazla devreye girmesi ve iş bittiğinde bize inanılmaz paralar kazandırması. Ve özellikle dikkatinizi çekmek isterim. İlk 1 milyon gerçekten çok zor arkadaşlar. O barajı aşmak hem psikolojik olarak, hem sabır olarak, hem zaman olarak gerçekten bizi yıpratan ve artık yeter arkadaşım, ben bu işi bırakıyorum, pes ediyorum, hiçbir işe yaramıyor bu yatırım, yatırıyorum. Ekranda hep aynı rakamlar. İşte şu kadar para yatırmışım, üstüne 87 bin lira koymuş. Değer mi deyip çekilmeler tam da bu kısımda başlıyor. Ama aslında buna dayanıp bileşik getirinin gücünün daha ilerleyen zamanlarda çok daha katlayarak artacağını bilenler de bu güzel servetlere sahip oluyorlar. Geriye çekilenler de, bu işten vazgeçenler de herhalde
herhalde bu videoyu izledikten sonra tüh be bileşik getiri diye bir şey varmış, matematik bizi kandırmış diye düşünürler diye tahmin ediyorum. Ama hiçbir şey için geç değil. Bileşik getirinin gücünü öğrendiniz. Bence tekrardan yatırıma başlama zamanıdır. Her an yatırıma başlama zamanıdır. Her saniye yatırıma başlama zamanıdır diyelim. Zor olan parayı kazanmak değil aslında. Zor olan o süreci aşabilmek. O ilk sessiz sedasız yılları, bileşik getirinin altyapıyı oluşturduğu, hazırladığı yılları aşabilmek. Ve vazgeçmeden bekleyebilmek tabii ki. Eğer bu yatırım yolculuğunda sizinle birlikte ilerleyen bir topluluk isterseniz kanalıma siz de abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Hype'lamayı unutmayalım. Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayalım. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.